Herkese yeniden selamlar. Görüşmeyeli araya bir tatil ve tatil sonrası toparlanma süresi sıkıştırdım. Tabii bir de hep beraber bir seçim daha atlattık. Ki bu sefer hiç beklemediğimiz kadar güzel atlattık. Bu videoya başlarken dolu dolu bir hayırlı olsun çekeceğimi tahmin etmezdim. Hepimize hayırlı olsun. Gelelim bugünkü konumuza. Geçenlerde Disney Channel benzeri bir çocuk televizyon kanalı ve yapım şirketi olan Nickelodeon'un tüm karanlık sırları Quiet on Set isimli belgesel sayesinde ifşa oldu. Bu mevzu aslında senelerdir konuşuluyor, eski oyuncular bazı tatsız gerçekleri ifşa ediyor ve spekülasyonlar yayılıyordu. Ama belgesel sadece bu gerçekleri toparlamakla kalmadı, yenilerini de su yüzüne çıkardı. Şimdi belgeselde anlatılanlar ışığında sayısız çocuk oyuncunun çalıştığı, bugüne kadar birçok starı dünyaya kazandıran, birçoğununsa hayatını karartan Nickelodeon isimli bataklıktan bahsedeceğiz. Tabii belgeselde anlatılmayanları da bugün burada deşifre edeceğiz. Bize sunulan birkaç saatlik eğlence uğruna sömürülen çocukları ve bu eğlencenin hiç de masum olmayan dehşet verici detaylarını konuşacağız. Ve her zamanki gibi sorumluları tek tek ifşa etmeden bu videodan ayrılmayacağız. Kemerlerinizi bağlayın, yargılayıcı bakışlarınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Brian Robbins, Jason Handy, Brian Peck, Rich Correll, Beth Correll, Kieran Fisher, Russell Hicks, John Vaccaro, Dan Schneider. Arya Stark kraliçeye selam olsun. Bu onun değil ama muhtemelen Nickelodeon'da çocuk oyuncu olarak çalışmış çoğu kişinin ölüm listesi. Sebeplerine geleceğiz. Önce Nickelodeon nedir onu anlayalım. Nickelodeon yayın hayatına 1979'da Paramount Medya grubunun çocuk kanalı olarak başlıyor. Seneler içinde Rugrats, SpongeBob SquarePants, Avatar The Last Airbender gibi efsane çizgi dizilerin yaratıcısı oluyor. Sadece çizgi dizilerle kalmıyor ve çocuklara özel, sahnede ve ekranda sadece çocukların olduğu programlar, diziler de yapmaya başlıyorlar. Benimle benzer yaşlardaysanız sizin de Drake ve Josh, iCarly ve Zoe 101 ile büyümüş olmanız muhtemel. Biz Türkiye'ye gelen 20-25 dublajlı bölümü döndürüp izlerken Nickelodeon dünya çapında bir medya imparatorluğuna dönüşmüştü bile. Nickelodeon bu dizilerle bir şekilde bambaşka kültürlerde yetişmiş çocukları ekran başına kitlemeyi başardı. Sırlarından biri yetişkinlerin olmadığı, çocukların limitsizce saçmalayabildiği bir dünyayı hayal ettirmesiydi. Çocuklar ya yatılı okulda okuyor ya da yurt dışına giden aileleri tarafından kendilerinden daha çocuksu olan abilerine emanet ediliyordu. iCarly'nin bugün yeniden çekilecek kadar efsaneleşmesinin de bir sebebi vardı. YouTube açılalı daha 2 sene olmuş ve pek de esamesi okunmazken iCarly'nin senaryosunun karakterlerin internetten yaptığı canlı yayınlar üstüne kurulmuş olması gerçekten devrimseldi. Gördüğünüz gibi bu dizilerin başarısının birçok sebebi var. Ama sorun şu ki her şey aklımızda kaldığı kadar masum değil. Bir süredir bu dizileri dönüp tekrar izleyen herkes biz çocukken ne izlemişiz anı yaşıyor. Oyuncu kadroları çocuklardan oluşan ve çocuklar izlesin diye yayınlanan bu dizilerde nedense bolca cinsel alt metinli şaka, pornografik çağrışımlar yapan sahne ve çocukları çocuk olmaktan çıkaran olay örgüleri var. Çocukken Zoe 101'deki Nicole karakterini canlandıran ve 2018'den beri Hollywood'a savaş açmış bir aktivist olarak bugünlere gelmemizde büyük katkısı olan Alexa Nikolas, hatırladığı en rahatsız edici sahnenin şu olduğunu söylüyor. O yaşlarda tam algılayamamış olsa da bugün emin olduğu bir şey var. Setteki yetişkinlerin bu sahnenin neyi çağrıştırdığını biliyor oluşu. Bu çirkin göndermeler 90'larda yapmaya başladıkları dizilerden beri Nickelodeon'un vazgeçilmezi. Kanalı o dönemde zirveye taşıyan program All That'taki Noseboy yani burun çocuk karakteri gibi. Seneler geçtikçe yetişkin oyuncuların oynamayı reddedeceği sahneler ne yeterli bir kavrama kapasitesi ne de reddetme gücü olan 10'lu yaşlardaki çocuklara oynatılmaya devam ediliyor. Komplo teorisyenleri subliminal lafını çok severler. Eminim bir yerlerde bu sahnelerin büyük bir güç tarafından halka verilen subliminal mesajlar olduğunu iddia eden birileri vardır. Ama gerçekler daha iç karartıcı. Kız çocukları bu dizilerde bir arzu nesnesi gibi konumlandırılıyor. Başrollerini 2 erkek çocuğun paylaştığı Drake ve Josh'ta bu sahnelerden eser miktarda varken Victoria Justice ve Ariana Grande'nin oynadığı Nickelodeon'un en büyük işlerinden biri olan Victorious, mideniz bulanmadan izleyemeyeceğiniz kadar berbat sahnelerle dolu.
Yetişkin karakterler sürekli çocukların kaç yaşında olduğunu soruyor. 18 yaşından küçük olduklarını öğrenince de hayal kırıklığı yaşıyorlar. Dizi bize çocukların yetişkinler için ne kadar cazip olduğunu her bölümde haykırıyor. Mevzu bunun gibi sahneler ve repliklerle de bitmiyor. Senaryonun içinde iyi kötü bir anlam ifade eden, sahneyle beraber izlediğinizde pek de garip gelmeyen bazı replikler bilinçli şekilde sahneden koparılıp bitiş ekranına fon olarak ekleniyor. Here comes that feeling. That is a quality foot. Is this gonna hurt? Probably. You have that dream too? Ooh, it's all tingly. Beg me. I'm a bad boy, aren't I? I like it. It hurts! It was only for one night. It didn't mean anything. You do it way more gentle than my mom does it. Stop. Mide öz suyunuz ağzınıza geldi biliyorum ama ne yazık ki bitmedi. Nickelodeon televizyonda yapamadıklarını internete taşıyor. Hiçbir senaryosu bulunmayan, çocuk yaştaki Ariana Grande yatak odasında webcam'ini açıp çekiyormuş gibi gözüken internet özel videolar yayınlıyorlar. Ben daha fazla dayanamayacağım. Bu videoların çocuklar izlesin diye yüklenmediği kesin. Victorious'ın bir bölümünde dizinin baş karakteri Victoria Justice bir kuklanın sunduğu talk show'a katılıyor. Kukla Victoria'dan ayak masajı yapmasını istiyor. Victoria bu isteği reddedince kukla elimde fotoğraflarım var diyerek onu tehdit ediyor. Bir replik sonra ortaya çıkıyor ki meğer bu fotoğraflar Victoria'nın kötü açılardan çekilmiş, çirkin çıktığı fotoğraflarmış. Gerçek dünyada bu şantajın ne demek olduğunu bilmiyormuşuz gibi. Victoria yayınlarsan yayınla diye cevap verince kukla fotoğrafları bloguma attığımda görürsün diyor. Bu laf öylesine bir laf değil. Blog gerçekten var olan bir internet bloğuna gönderme. Kukla da dolayısıyla bloğun sahibini simgeliyor, Dan Schneider. Dan Schneider, Harvard mezunu bir babanın oğlu. Televizyon kariyerine ekran önünde oyuncu olarak başlıyor. Belgeselde anlatılana göre ailesi tarafından pek parlak bulunmadığı için başarıyı akademide aramak yerine başka kulvarlara yöneliyor. Hollywood sektörü onu erotik komedi filmleri ve sitcomlarda komik şişman rolünde değerlendiriyor. 1986'da yayın hayatına başlayan sitcom Head of Class, Dan'in en büyük çıkışı oluyor. Gözü yükseklerde olan Dan, dizinin yayında olduğu 5 sene boyunca Hollywood'un ağır toplarıyla, para babalarıyla yakın bir ilişki kurmayı başarıyor. İleride Paramount Media grubunun CEO'su olacak rol arkadaşı Brian Robbins'in de kendisinden aşağı kalır yanı yok. Bu ikilinin Nickelodeon'la yollarının kesiştiği ilk sene 1988'de yapılan Kids' Choice yani çocukların seçimi ödül töreni oluyor. Dan ve Brian çocukların Oscar'ı gibi bir şey olan bu ödül törenini sunmak üzere davet ediliyor. Ve bu sayede Nickelodeon'da yapımcı olan Albie Hecht ile kanki oluyorlar. Albie Hecht daha sonra Nickelodeon'da baş yapımcı olunca ilk işi bu ikiliyi tekrar davet etmek oluyor. Brian Robbins o sırada bir ortakla beraber bir yapım şirketi kurmuş. Albie ona gel bize bir çocuk dizisi çek diyor ve yazar ekibinin başına da Dan Schneider'ı koyuyor. Böylelikle Dan ilk işi All That'e imza atıyor. Bu tam olarak bir dizi değil, daha çok skeç programı gibi. Saturday Night Live'ı bilirsiniz belki. İşte All That, SNL'in çocuklar için olan versiyonu gibi bir şey. Aslında bu show çocuklar arasında o kadar ünleniyor ki Nickelodeon'u da beraberinde zirveye taşıyor. Ama Dan'in gözü yükseklerde. Çocuklara değil, yetişkinlere dizi yazası var. Bu yüzden All That'ı bırakıp Guys Like Us diye testosteron bombardımanı bir sitcom yazmaya başlıyor. Ama beklediğinin aksine dizi elinde patlıyor. Ratingler yere çakılınca final bile yapmadan yayından kaldırılıyor. Böylece Dan de bildiği sulara Nickelodeon'a geri dönüyor. Brian Robbins'le beraber keşfettikleri ve All That kadrosunda şans verdikleri Amanda Bynes isimli çocuk o sırada harikalar yaratmakla meşgul. Fırsatı gören Dan'in ikinci projesi Amanda'nın star olduğu dizi The Amanda Show oluyor. Ama Dan hala yetişkinler için dizi yapmakta kararlı. Elinden tutup star yaptığı Amanda'nın başrolü olduğu What I Like About You isimli gençlik dizisini Warner Bros'un kanalı WB'ye satıyor. Bu dizi çekilirken Amanda henüz 16 yaşında. Ama bu Dan'in onu arzu nesnesi haline getirmesi için maalesef engel değil.
Dan başrolünü reşit olmayan bir kızı oynattığı dizisini bolca cinsel referansla süslüyor. Bu sırada Nickelodeon'a kazandırdığı başarılarla oranın harika çocuğu ilan edilmiş bile. Ona emanet edilen her proje başarıdan başarıya koşuyor. Drake ve Josh, Zoe 101, iCarly, Sam ve Cat, Victorious. Harika çocuk Dan sayesinde paraya para demeyen Nickelodeon gittikçe Dan'e daha fazla güç ve hakimiyet veriyor. Kanalda işler Dan ol der ve olur noktasına geliyor. İşte bu dizilerde gittikçe artan mide bulandırıcı detayların Victorious'ta iyice zirve yapmasının sebebi bu. Dan çocukların ilgisini çekmenin anahtarını da biliyor. Fiziksel komedi ve iğrençlik. YouTube'daki slime furyasından seneler önce ödül törenlerinde milletin kafasına slime döktüğünü düşününce insan bu adamın bazı şeyleri doğru yaptığını anlıyor. Yalnız bu yapılanlar izleyen çocukları ekrana kitlese de oyuncular için eziyetten başka bir şey değil. İşler yetişkinler için bile rezalet olan Fear Factor konseptini çocuklara uyarlamaya kadar varıyor. Dan'in rahatsız edici bir takıntısı daha var. Ayak. O günlerde fiziksel komedinin bir parçası olarak görülüp pek de sorgulanmamış olan bu takıntısı, bugün açığa çıkan bilgiler ışığında bakınca pek masum görünmüyor. Quentin Reviews YouTube kanalının yaptığı analiz şöyle. Toplam 97 iCarly bölümünde ayaklı bir sahne ya da şaka içermeyen bölüm sayısı yalnızca 28. Tabi bunun bir sebebi de Disney jeneriğinde uzun süre kalan şu sahne. Ama jeneriği saymasak bile toplam 46 bölümde mutlaka bir ayak sahnesi var. Ya da şu Victorious bölümüne bir bakalım. Cat's New Boyfriend isimli bölümün yan hikayesi tamamen Trina isimli karakterin ayakları üzerine kuruluyor. Trina güya ayaklarını balık dolu bir akvaryuma soktuğu için ölü derilerinden arınıyor ve herkes ayaklarına hayran kalıyor. Aynı yöntemi deneyen tüm yan karakterler zehirlenip hastanelik olunca şöyle bir sahne izliyoruz. Nurses, feel these kids' feet. Everyone. İşlerin daha da çirkinleştiği noktaysa Dan Schneider'ın sosyal medya hesapları. iCarly ve Sam and Cat dizilerinde Sam'i oynayan Janet McCurdy'nin ayağını birden fazla kez bu hesaplardan paylaşıyor. Victoria Justice'ın ayağına ketçap döktüğü bir sahneyi de aynı şekilde. En çirkin olanı ise şu, izleyicilerden ayaklarının altına yazı yazıp onlarla paylaşmalarını, hepsini retweet edeceklerini ve paylaşanları takip edeceklerini söylüyorlar. Bunu dizinin resmi Twitter hesabından yapıyorlar. Fotoğraf istedikleri kişiler çocuk. Farkındaysanız tüm bunlar sadece Dan Schneider'ın şahsi sapıklığıyla açıklanabilecek şeyler değil. Bu adam bu dizileri kendisi yazsa da çekilmesine ve yayınlanmasına onay veren onlarca kişi var. Bu tweetlerde hiçbir problem görmeyen, ofislerinde para saymakla meşgul yöneticiler var. Mesela Victorious'ta Trina karakterini canlandıran Daniela Monet çekilen bir sahneden çok rahatsız oluyor. Dizinin en berbat sahnelerinin ona yazılmasından, karakterinin seksüelize edilmesinden zaten rahatsız. Bir yandan turşu yerken bir yandan dudak parlatıcısı sürmeye çalıştığı sahne bardağı taşıran son damla oluyor. Çekildikten sonra yapıma ulaşıp yayınlanmamasını istiyor. Ama isteği hiçe sayılıyor. Sahne yayınlanıyor. Çünkü televizyon karşısında dizilerde gördüklerimiz kamera arkasında yaşanan çok daha büyük problemlere işaret ediyor. Dan sadece istediği diziyi istediği şekilde yazmakla, çocukları rahatsız oldukları sahnelere zorlamakla kalmıyor. Kanaldaki sonsuz hakimiyetini kullanarak çocuklarla kurduğu ilişkiyi sonuna kadar suistimal ediyor. Düşünün, bir çocuk oyuncusunuz. Yaşıtlarınızın ortaokula falan gittiği yaşta ailenizin hayat boyu görmediği paralar kazanıyor, evi siz geçindiriyorsunuz. Bütün gün zaman geçirdiğiniz setlerde güvenmeniz gereken yetişkinler patronlarınız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu algılayabilecek yaşta değilsiniz. Onların ağzından çıkanı doğru kabul etmeli, onlarla iyi geçinmelisiniz. Ki işinizi kaybetmeyesiniz. İşte Dan'in suistimal ettiği durum tam olarak bu. Çocukların masumiyeti, tecrübesizliği, sonsuz güveni. Henüz ilkokul çağındayken keşfettiği Amanda Bynes'la bolca temas içeren bir yakınlık kuruyor. Amanda Nickelodeon'a gelmeden önce sette başka bir favorisi var. 10 yaşındaki Amanda'nın kabiliyetlerinden çok etkilenince o çocuğu bir kenara atıyor. Diğer çocuklar Amanda ve Dan'in beyin fırtınası yapma bahanesiyle sık sık odalara kapandığını gözlemliyorlar. Amanda'nın ailesi de çocuklarını star yapmasını umarak Amanda'yı Dan'e teslim etmiş durumda. Amanda resmen Dan'in elinde setlerde büyüyor. Ailesinden gitgide daha fazla uzaklaşıyor.
ve daha fazla onlara para kazandırmak istemediğine karar verdiğinde henüz 18 yaşında değil. Ailesini reddetmek istiyor ve tüm bu süreçte koşulsuz bir destekçisi var, Dan. Dan'in kanal ve çocuklar üzerinde hakimiyet kurma isteği, kostümleri konusunda yönetimle kavga edecek kadar ciddi bir boyutta. Peki kavga ettiği konu ne? Victoria'nın eteğinin kısalığı. Evet. Alexa Nicholas her kostüm provasında Dan'in de odada olduğunu anlatıyor. Anlattığına göre kendisi kabinde giyinirken Dan kabinin dışında bekliyor. Beğendiği bir kostüm olduğu zaman kostümcüden Alexa'nın polaroid fotoğraflarını istiyor. Zoe 101'in güzel ve salak kızını oynayan Alexa için seçtiği etekler o kadar kısa ki altına giydiği bisikletçi taytları görünmesin diye kesip kısaltmak zorunda kalıyorlar. Dan'in kız çocuklarını dizilerinde resmetme şeklinden kamera arkasında eteklerinin boylarına karar vermesine kadar nasıl bir kadın düşmanı olduğu zaten belli. Bu kadın düşmanlığından nasibini alanlar da sadece çocuklar olmuyor. Dan'i Nickelodeon'a sokan ilk iş olan All That'in yazar ekibine yazar seçilmek üzere internet üzerinden bir çağrı yapılıyor. Ülke çapında yazarlar yazdıkları komedi skeçlerini kanala gönderiyor. Sonuçta seçilenler 2 tane kadın yazar oluyor. Dan bu kadın yazarları işe almak için şöyle bir şart koşuyor. İkiniz tek bir maaş paylaşacaksınız. Sektöre girmeye çok hevesli olan Jenny Kilgan ve Christy Stratton isimli bu 2 kadın yazar bu koşulu kabul ediyor. Setteki ilk günlerinde ise Dan'den duydukları cümle şu: "Kadınlar komik olamaz. Bana aksini ispatlayın." Düşünün ki Dan bu sırada Nickelodeon'a yeni adım atmış. Bu cüretin seneler geçip kendisi kanalın harika çocuğu haline geldikçe nasıl bir boyuta ulaştığını tahmin etmek zor değil. Dan'in sette estirdiği terörün ve uyguladığı mobbingin birincil muhatapları kız çocuk oyuncular ve kadın set çalışanları. Onların ardından da siyahi çocuk oyuncular geliyor. Dan'le ilgili iyi hatıralar biriktirebilmiş yegane insanlar yetişkin beyaz erkekler. Kadın yazarların setteki hayatı cehennem gibi. Dan bir süre isimlerini öğrenmeye bile tenezzül etmiyor. "Size kızlar diye seslensem sorun olur mu?" diye soruyor. Sorun olmaz cevabını alınca da "Ha iyi, böyle konularda gergin olan kızlara hiç katlanamam." diyor. Kadın yazarlar işten kovulmak istemiyorlarsa ikinci sınıf insan muamelesi görmek zorunda olduklarını böylece kabulleniyorlar. Kadın yazarların tek çilesi bu da değil. Kız çocuklarına cinsel alt metinli skeçler yazmak ve bu çok doğalmış, çok komikmiş gibi davranmak işlerinin parçası. Mesela All That'te Amanda'nın oynadığı karakterin ismi Dan'in isteği üzerine Penelope Taint konuluyor. Tam olarak aynı yazılmasa da aynı şekilde telaffuz edilen taint kelimesinin genital bölge gibi bir anlamı var. Bu kanaldaki bir yöneticinin dikkatini çekince Dan, "Yok ya ne alakası var?" diyor ve yazar odasında bu konudan bahsedilmesini yasaklıyor. Dan canı sıkıldıkça kadın yazarlara "Ben bir aptalım" diye bağır şeklinde mesajlar atıyor. İsteği yerine getirilmezse durmaksızın mesaj atmaya devam ediyor. İşler kadın yazarlardan birine bilgisayarındaki pornoyu göstermeye, hem yazarlar hem de kostümcülere boyun ve sırt masajları yaptırmaya kadar varıyor. Tabii bu kişiler yetişkin. Dayanamadıkları noktada istifa ediyorlar. Ve yazar Jenny Kilgan iş yerinde mobbing ve cinsel ayrımcılıktan kanala dava açıyor. Tabii onlar ayrılınca yerleri hemen yeni mezun bir erkek yazarla dolduruluyor. O kişi de gelecekte The Young Sheldon dizisini yapacak olan Stephen Malaro. Drake ve Josh, iCarly ve Victoria's'ın yazar ekibinde bulunmuş Arthur Greenstein'in 2021'de New York Times'a Dan hakkında söyledikleri şu şekilde: "Yeni ve genç bir yazar olarak mezun olur olmaz bana bu şansı veren Dan'e her zaman müteşekkir olacağım. Cömertti, destekleyiciydi. Ama aynı zamanda manasızca talepkar, kontrolcü, küçümseyici, kindardı. İş yeri kurallarını ve sınırlarını kasıtlı şekilde ihmal ederdi." Peki bu adamın hakimi olduğu bu iş ortamında büyüyen çocuklar ne yapabiliyor? Hiçbir şey. Repliklerde hata yaptıklarında Dan'in öfke nöbetiyle karşılaşıyor. Setteki yetişkinlerin bile Dan'den ne kadar korktuğunu gözlemleyebiliyorlar. Günlük çalışma saatleri bazen 20'yi buluyor. Gece evlerinde bile şahsi telefonlarından Dan'den mesajlar alıyorlar. Bazen hafta sonları bile Dan'in evinde toplanıp yeni fikirler üretmeleri isteniyor. Dan'in istismarcılığı öyle bir boyutta ki bir noktada reşit olmayan iCarly oyuncularına içki içirmeye çalışırken şöyle diyor: "Victoria's setindekiler hep içiyor. Siz çok sıkıcısınız." Tüm bunların ne kadar rahatsız edici olduğunu farkındayım.
Ama daha da rahatsız edici olanı, Dan'in elinde kamerayla dolaştığı sette çocukların ona bakışlarındaki rahatsızlık, huzursuzluk. Resmiyette olmasa da pratikte Dan'in yönetimindeki bu set ortamındaki kuralsızlık, denetimsizlik, hatta denetimsizlik demek bile yanlış, kabul gören bu davranışlar çocukları istismar etmek isteyen suçluların hayalindeki ortamı yaratıyor. Nickelodeon resmen pedofil yuvası haline geliyor. Jason Handy, The Amanda Show çekilirken prodüksiyon asistanı olarak işe başlıyor. Hem aileler hem de çocuklar tarafından sevilen genç bir adam. İşi çocuklarla ilgilenmek, onları sete götürüp getirmek. Dolayısıyla onlarla yakın bir ilişki kuruyor. Abi gibi düşünebilirsiniz. 11 yaşındaki Brandy de o çocuklardan biri. Brandy'nin Jason'la mailleştiğini gören annesi, herkes tarafından sevilen Jason'la ilgili hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Güya Jason Brandy'ye abilik ediyor. Ta ki bir gün Brandy'ye attığı çıplak fotoğrafı görene kadar. Anne korktuğu için polise haber vermiyor. Kızını apar topar Nickelodeon'dan uzaklaştırmakla yetiniyor. Aylar sonra polis tarafından arandığında durumun boyutu anlaşılıyor. Başka bir şikayet üzerine inceleme yapan polis, adamın evinde her çocuğun isminin yazdığı klasörler, bu klasörlerin içinde çocuklara ait mektuplar, fotoğraflar, kişisel eşyalar bulmuş. Sadece sette sevilmekle kalmayıp, kimi zaman dizilerde figüran olarak da görünen Jason Handy, 2003'ün Nisan ayında 6 yıl hapis cezası alıyor. Nickelodeon bu olayın üstünü örtüyor ve asla ders almıyor. Bu olaydan tam 4 ay sonra kanalda bir başka suçlu daha olduğu ortaya çıkıyor. Brian Peck. Brian Peck senelerdir sektörde olan, bağlantıları çok kuvvetli bir çocuk diyalog koçu. Bugün tanıdığımız birçok starın sektördeki ilk yılları Brian'la geçmiş. Leonardo DiCaprio gibi. Nickelodeon'da ise sadece diyalog koçluğu yapmakla kalmıyor. Pickle Boy, yani Turşu Çocuk isimli karakteriyle dizilerin bazı bölümlerinde kamera karşısına geçiyor. Aslında bu adamla ilgili birçok rahatsız edici detayı farklı çocuklar yakalıyor. Bir gün Brian evinde barbekü partisi veriyor. Evi zaten Luna Park gibi. Planet of the Apes temalı oda, dev boy figürler, oyuncaklar. Çocukların ilgisini çekecek her şey var. Çocuk oyuncu Kyle Sullivan evde bir tablo görüyor. Tabloda balon tutan palyaço var. Geri kalan her şeyle çok alakasız görünen bu tablo ilgisini çektiği için Brian Peck'e soruyor. Brian tablonun arkasını çevirip yazan yazıyı gösteriyor. Umarım resmi seversin. Sevgilerimle. Arkadaşım John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, 33 tane genç kadını tecavüz ve işkence ederek öldürmüş bir seri katil. Suçları ortaya çıkmadan önce palyaçoluk yapan bu adamın lakabı da katil palyaço. Brian hapishanede idam gününü bekleyen bu adamla mektup arkadaşıymış. Kyle barbekü partisinde söz konusu tabloyu fark edince Brian büyük bir hevesle yatağının başucunda tuttuğu mektupları herkese göstermeye başlıyor. Yani bela geliyorum demiyor. Bağıra bağıra geliyor. Setteki çocuklar bir gün Brian'ın gittiğini ve bir daha gelmeyeceğini öğreniyor. Dan odadan apar topar çocukların ailelerini çıkarıyor. Ve çocuklara Brian'la ilgili anlatmak istediğiniz bir şey var mı diye cevap almak istemediği bir soru soruyor. Çocuklar yok deyince tamam güzel diyerek işinin başına dönüyor. Çocuklara ve ailelerine söylenmeyen şey şu: Brian bir çocuk oyuncuya cinsel istismardan tutuklanmış. Bu olayın da üstü örtülüyor. Çünkü Brian Peck'in hüküm giydiği suçlar infial yaratacak boyutta. Brian Peck'in istismar ettiği çocuğun kim olduğu senelerdir bilinmiyordu. Ta ki bugüne kadar. Drake Bell o zamanlar henüz 16 yaşında. Sektöre 8 yaşında girmiş, reklamlarda, dizilerde, filmlerde oynayarak yer edinmeye çalışıyor. Daha sonra yolları Dan Schneider'la kesişiyor ve All That'te bir rolü kapıyor. Drake'in yeteneğinden etkilenen Dan, Drake'in başrolü olacağı Drake ve Josh dizisini yazmaya başlıyor. Başına da diyalog ve oyuncu koçluğunu yapsın, yeni rolüne hazırlasın diye Brian Peck'i koyuyor. Brian Peck hem sektörde hem de kanalda çok sevilen biri. O zamanlar 16 yaşında olan Drake'in Brian'a güvenmesi için gerekli ortam hazır. Drake'in menajeri ise babası Joe Bell. Joe eşinden yani Drake'in annesinden ayrı. Çocuğunun sahnelerde olmayı ne kadar sevdiğini biliyor ve sektöre Drake'i o sokuyor. Böylelikle oğluyla daha yakın bir ilişki kurabilmeyi umuyor. Umduğu da oluyor. Yalnız Joe sektördeki tehlikelerin gayet farkında olan bir adam. Drake'i gözünün önünden hiç ayırmıyor. Çoğu ailenin aksine Dan ve Dan gibi yöneticilere güvenmiyor. Drake'in sette olduğu her an onu göz hapsinde tutuyor.
Joe, Brian'la ilgili bir şeyler sezmeye başlıyor. Drake'le gittikçe daha yakın olması, omzuna, kollarına sürekli temas etmesi, üstüne vazife değilken boş zamanlarında Drake'le vakit geçirmeye çalışması. Nickelodeon yapımcılarına gidip bu adam oğluma çok temas ediyor diye şikayet bile ediyor. Aldığı cevapsa Brian gay, sen homofobik misin? Neden rahatsız oldun? Oluyor. Brian o sırada Drake'le bir güven ilişkisi kurmak ve onu babasına karşı doldurmakla meşgul. Drake'e menajeri babası olduğu sürece kariyerinde ilerleyemeyeceği fikrini ince ince işliyor. Baban senin paranı çalıyor diyor. Bütün bunların sonucunda 16 yaşındaki Drake artık babasının menajerliğinde çalışmak istemediğine karar veriyor. Brian bir yandan Drake'in annesine ulaşıp onu da manipüle etmeyi başarıyor. Avukatlar ayarlanıyor, Drake'in velayetini annesi alıyor. Babası yıkılıyor ama Drake'in kararına saygı duymaktan başka seçenek görmüyor. Drake'in tüm banka hesaplarını annesine teslim ederken söylediği şey şu oluyor: Drake'i asla Brian'la yalnız bırakma. Anne bu tavsiyeyi pek ciddiye almamış olacak ki Drake gitgide maalesef Brian'la daha da yakınlaşıyor. Brian çeşitli bahaneler sunup Drake'in zaman zaman onun evinde kalmasını sağlıyor ve istismar döngüsü böylece başlıyor. Drake bugün senelerce ne yaşadığını kelimelere dökmekte çok zorlanıyor ve şöyle diyor: It just got worse and worse and worse and worse. Bir gün dayanamayıp annesine her şeyi anlatana kadar bu böyle devam ediyor. Çünkü başına benzer şeyler gelmiş çoğu çocuk oyuncu gibi o da her şeyi anlatırsa kariyerinin biteceğinden emin. Neyse ki durum böyle olmuyor. Brian tutuklanıyor. Dan, Drake'in ismini setteki herkesten gizli tutuyor. Ve Drake ve Josh yayın hayatına başlıyor. Çocukken bu diziyi izlediniz mi bilmiyorum. Ama ekranda gördüğümüz o neşeli ve yetenekli çocuğun çok kısa bir süre önce bunları yaşayıp hayatta kaldığını bilmek çok acı. Üstelik 20 senedir bu gerçekleri sakladığını öğrenmek daha da acı. Drake bunları tüm dünyadan saklamakla kalmıyor. Duyduğu an yıkılacağını ve belki yanlış aksiyonlar alacağını bildiği babasından da saklıyor. Drake'e ne bir psikolojik destek sağlanıyor ne de bu konu bir daha konuşuluyor. Drake senelerce televizyon sektöründe çalışıyor, albüm çıkarıyor, partilere, ödül törenlerine gidiyor. Ona sağlanmayan desteğin bedelini madde bağımlısı olarak ödemek zorunda kalıyor. Kariyeri de, psikolojisi de yokuş aşağı gidiyor. İflas ediyor ve kendisi de 18 yaşından küçük bir kızla yaptığı cinsel içerikli mesajlaşmalar sebebiyle 2021'de hüküm giyiyor. Dediğim gibi Drake'in yaşadıkları bugüne kadar büyük bir sırdı. O zamanlar 18 yaşından küçük olduğu için ismi mahkeme kayıtlarına John Doe olarak geçmişti. Brian Peck'in yargılanacağı gün mahkemeye gittiğinde gördüğü şey ise şuydu: kendi tarafında sadece annesi ve abisi var. Brian Peck'in tarafında ise koskoca bir ordu. Sektördeki önemli insanlar Brian'ı desteklemek için sadece mahkemeye katılmakla kalmıyor. Onun lehine mektuplar yazıyorlar. Peki bunlar kim? Nickelodeon'da yönetmen olarak çalışan Rich Correll, yönetmen yardımcısı Beth Correll, X-Men'in yapımcısı Thomas DeSando ve başka sektör kodamanları, oyuncular. Toplam 41 kişi. Brian Peck'in aldığı ceza yalnızca 16 ay. Hapisten çıktığında ise The Sweet Life of Zack and Cody dizisinde çalışmak üzere Disney Channel tarafından işe alınıyor. Bu noktada çocuklarla birebir iletişimde olması mahkeme tarafından yasaklanmış durumda. Güya. O yüzden Brian dizideki bir aynayı seslendiren kişi oluyor. Dan Schneider ise o sırada Nickelodeon ve çocuklar üzerindeki hakimiyetini arşa çıkarmış durumda. Ama bir yandan da gerçeklerin ortaya çıkacağı gün gitgide yaklaşıyor. 2014 Kids' Choice ödül töreninde Dan'e dalga geçer gibi verilen yaşam boyu başarı ödülü takdim edilirken tüm çocuklar orada. Biri hariç. Janet McCurdy. Janet, Dan'in zorbalığından nasibini bolca almış, senelerini stres dolu set ortamında geçirmiş bir isim. 2014'te ise Ariana Grande ile beraber Sam ve Cat dizisinde başrol oynuyor. Ariana Grande bir yandan oyunculuk yaparken bir yandan bugün tanıdığımız Ariana olmak üzere ilk albümünün hazırlıklarıyla meşgul. Yapımcılar ve Hollywood'un ağır topları tarafından çok tutulan biri. Albüm çalışmaları yaptığı için sete gelmediğinde senaryo onun o bölümde bir kutuya hapsolduğu üzerine yazılıyor. Janet resmen o bölümü tek başına oynuyor. Tüm bu çifte standart, Dan tarafından uygulanan mobbing, küçüklüğünden beri annesi tarafından maruz bırakıldığı psikolojik şiddet derken Janet tükeniyor.
Annesinin ölümüyle beraber hayatı tepetaklak olunca kanaldan da oyunculuktan da bir daha dönmemek üzere ayrılıyor. Sette yaşadıklarını hayatı boyunca kimseye anlatmaması için teklif edilen $300.000 elinin tersiyle itiyor ve tam 8 sene sonra çıkardığı kitapta her şeyi anlatıyor. O dönemde Janet'ın ayrılığı üzerine Nickelodeon'da bir iç soruşturma başlıyor. Soruşturmanın sonucunda Dan'in çocuk oyuncularla iletişim kurması yasaklanıyor. Dan artık notlarını odasında not kağıtlarına yazarak iletmeye başlıyor. 28 Mart 2018'de ise Hollywood'u sallayan, sektörün en büyük yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel suçlu olarak 23 sene hapis cezasına çarptırılmasını sağlayan Me Too hareketinin etkisiyle Dan Nickelodeon'dan tamamen kovuluyor. Me Too hareketi Hollywood'un ağır toplarını korkudan tir tir titretiyor desem yeridir. 2018 böylece milat oluyor. Zoe 101'in Nicole'ü Alexa Nicholas, oyunculuk kariyerinin tamamen bitmesini göze alarak sektördeki istismarcıları tek tek ifşa ettiği bir podcast'a başlıyor. Aktivist oluyor, Nickelodeon'un önünde geniş çaplı protestolar düzenleyerek tüm bunların daha fazla kişi tarafından bilinmesi için çabalıyor. Britney Spears'ın kitabında Alexa'dan özür dilemesinin sebebi de işte bu. Britney Spears ne alaka diye sorduğunuzu duyar gibiyim, anlatıyorum. Zoe 101'in başrolü Britney Spears'ın kardeşi Jamie Lynn Spears. Kendisinin nasıl bir master manipülatör olduğunu Britney videomdan biliyorsunuz. Senaryodakinin aksine Jamie sette rol arkadaşı Alexa ile hiç anlaşamıyor. Sonuçta 14-15 yaşlarında çocuklardan bahsediyoruz. Böyle dramalar olmazsa olmaz. Dan Schneider'ın mantığı ise şu: bir dizinin starı ne isterse yapabilir. Nasıl ki Nickelodeon yönetimi Dan'e sonsuz güç veriyorsa, Dan de starlarına diğer çocukları zorbalama hakkı veriyor. Bunu bilen diğer çocuklar da başrollerle iyi geçinmeleri, oyunu kuralına göre oynamaları gerektiğinin farkında. Sonuçta Alexa tüm dizi oyuncuları tarafından dışlanan ve zorbalanan bir çocuk oluyor. Set dışındaki aktivitelere çağrılmıyor. Sette itilip kakılıyor. Bu Jamie'ye yetmemiş olacak ki ablasına durumu tam tersi şekilde anlatıyor. Alexa beni zorbalıyor diye şikayet ediyor. Britney de o dönemde hamile. Kitabında anlattığına göre hormonlarının da etkisiyle kardeşine karşı çok korumacı. Bir gün sete gitmeye karar veriyor. O gün Alexa ile ilgilenen prodüksiyon asistanı onu saç ve makyaj için çağırıyor. Bu her gün yaşanan rutin ve sıkıntısız bir süreç olduğu için Alexa'nın annesi onunla beraber gitme gereği duymuyor. Karavanda kalıyor. Ama asistan Alexa'ya öncesinde bir yere daha uğramamız lazım diyor. Ve onu Jamie'nin karavanına götürüp ortadan kayboluyor. Alexa karavana girdiğinde karşısında Britney var. Hayran olduğu pop yıldızı. Britney, "Sen benim kardeşime ne yapmaya çalışıyorsun?" diyerek bağırmaya başlıyor. Çileden çıkmış bir halde. Alexa'nın yapabildiği tek şey ağlamak. Bir şekilde karavandan kendini atmayı başarıyor. Kendi karavanına giderken yol boyunca kusuyor. Vardığında yerde yatıp kriz halinde ağlamaya devam ediyor. Neler olduğunu annesine anlatabilecek halde bile değil. Bir süre sonra Dan karavana teşrif ediyor. Alexa'dan olayı dinliyor. Tepkisizce karavandan çıkıyor ve elinde bir DVD oynatıcıyla geri dönüyor. "Bu hediye seni daha iyi hissettirir mi?" diyor ve artık sete gelmesi gerektiğini söylüyor. O güne kadar Jamie'nin ona yaşattıklarını şikayet ettiğinde dizinin adı Zoe 101, Nicole 101 değil. "Senin yerin doldurulur, onunki doldurulmaz" gibi cevaplar alan Alexa itiraz edebilecek gücü bulamıyor. Ama o gün Nickelodeon'dan ayrılmaya karar veriyor. Britney de tam 17 sene sonra Alexa'dan özür diliyor. Alexa 2018'de tüm bunları ifşa etmeye ve başka oyuncuların da sesinin duyulmasına yardım etmeye başladığından beri Hollywood yöneticilerinin kara listesinde. Başta yaptığım Arya Stark listesindeki isimlerin çoğu da Alexa'nın aleyhine, Dan Schneider'ın lehine konuşanlar. İstismarcılarla işbirliği yapanlar. Peki Jamie ne yaptı diye sorarsanız, o bildiği yoldan devam ediyor. Ablası Britney kitabını yazmakla meşgulken o kitapta tüm ailenin ifşa olacağını bilen Jamie apar topar kendi kitabını çıkardı. Ve bu kitapta Alexa ile ilgili bir sürü yalan yazdı. Hatta Alexa'nın anlattığına göre kitabı sanki özür hediyesi gibi Alexa'ya yollamaya bile çalışmış. Çocuk oyuncuları Nickelodeon'u ifşa edenler ve kariyerini bitirmeyi göze alamayanlar olarak ikiye ayırabiliriz. Alexa Nicholas ve Janet McCurdy ilk grupta. Ariana Grande ve Jamie Lynn Spears ikinci grupta. iCarly'nin Carly'si Miranda Cosgrove'da herhangi bir açıklama yapmayanlardan biri.
Ama Janet'ın söylediğine göre kendisine çok destek olmuş, hep yanındaymış. Gelelim Josh Peck'e. Drake Bell'in rol arkadaşı, dizideki ekürisi Josh. Josh belgesel yayınlandıktan sonra Drake'e desteğini açıkladığı bir metin yayınlasa da geçmişi pek parlak değil. Kendisi YouTuber ve podcaster oldu. Podcast'inin ilk bölümünde kitabı yeni çıkan Janet McCurdy'yi ağırlamıştı. Ama Janet podcast sırasında travmalarının ele alınış şeklinden rahatsız olmuş olacak ki Josh'tan bu bölümü yayınlamamasını istedi. Bunun üzerine Josh, podcast'in yayınlanan ilk bölümünde şöyle dedi. Keşke yayınlayabilseydik. Çok iyi bir giriş yapmış olacaktık. Janet'ın bize borcu var. Ardından podcast'taki diğer sunucuyla beraber OnlyFans'e özel yayınlayalım diye bir şaka yaptı. Bazı eski çocuk oyuncuların bugün açıklama yapmamasının tek sebebi kariyerlerinin biteceği korkusu da değil bu arada. Janet'a $300.000 sus payı karşılığı imzalatılmak istenen gizlilik sözleşmesini imzalayanlar istese de istemese de sessiz kalmak zorunda. Gelelim Harika Çocuk Den'in harika çocuğu, tartışmalı isim Amanda Bynes'a. Kendisi senelerdir çocukken bu sektöre girmenin insana neler yaptığını örnek olarak gösterilir. Kafayı sıyırdı denir ve sanki hayatını başkalarına ibret olsun diye yaşıyormuşçasına numunelik kabul edilir. Biz bunu yapmayalım ve anlamaya çalışalım. Amanda, kadınların ve henüz reşit olmamış kız çocuklarının cinsel obje gibi yansıtılmasının en normal kabul edildiği dönemde 2000'lerin başında starlığının zirvesini yaşıyor. Mary-Kate Olsen ikizler, Lindsay Lohan, Hilary Duff gibi isimlerle beraber. Çocukların yetişkin muamelesi gördüğü bu sektörden her anlamda nasibini alıyor. 17 yaşındayken 24 yaşındaki oyuncu Rick Zano'yla sevgili oluyor. Onun yetişkin olmadığı gerçeğini yüzüne vuran ailesini reddetmek için dava açıyor. Amanda çok yetenekli, çok komik, çok enerjik bir kız. Aynı dönemde ünlü olan yaşıtlarına güzel seksi kız rolleri verilirken onun rolleri çok daha çeşitli. She is the Man isimli filmde futbol takımında oynayabilmek için erkek kılığına giren bir kızı canlandırıyor. Güzelliğiyle değil, yeteneğiyle ön planda olması ergenlik çağındaki Amanda'yı kötü hissettiriyor. Kendini sürekli Lindsay Lohan'la kıyaslıyor. Bunun üstüne bir de annesinin zayıflık takıntısıyla kızının üstünde kurduğu baskı ve 2000'lerin zayıflık modası geliyor. Amanda beden dismorfik bozukluğu yaşamaya başlıyor. Bedenini olduğu gibi göremiyor. Kendini çirkin ve kilolu buluyor. Seneler içinde sayısız estetik operasyon geçiriyor. Hairspray filminin çekimleri sırasında okuduğu bir dergide Adderall isimli dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilacını zayıflattığını öğreniyor. Bu bilgi bu ilaca geliştireceği bağımlılığın sebebi oluyor. İlacı başka maddeler eşliğinde de almaya başlayınca psikolojik sağlığı yokuş aşağı gidiyor. Artık oyunculuk yapamaz hale geliyor. 2007 senesinden sonra birçok kez madde etkisinde araç kullanmaktan ceza alıyor. Magazinin yeni bir rezillik yaşamasını umarak peşinden koştuğu biri haline geliyor. Britney gibi, Lindsay Lohan gibi. Amanda magazincilerin çektiği fotoğraflarını manşetlerde gördükçe görünüşünden daha da nefret etmeye başlıyor. Bir magazinciye saldırıp yüzüm çok kötü çıktı, onu silmen lazım diyor. Sürekli atkılarla, peruklarla yüzünü kamufle ederek dolaşmaya, mağaza kabinlerine kendini kitlemeye, kaldığı otellerde bir köşede madde kullanırken görülmeye başlıyor. Kendini güzel bulup kendi isteğiyle fotoğraf paylaştığı zamanlarda da tüm internet alemi tarafından dalga malzemesi yapılıyor. Biliyorsunuz ki toplum başarılı star sevmez. Başarılı starın çöküşünü izlemeyi sever. Ve işin daha da kötü tarafı şu ki, psikolojik sağlığı çökmüş olan Amanda'nın bu çöküşünü attığı tweetler sayesinde an be an izlemek mümkün. Bir gün magazincilerin çektiği bir fotoğrafın kendisine ait olmadığını, kendisine benzeyen birinin New York sokaklarında dolaştığını iddia ediyor. Başka bir gün şöyle bir video paylaşıyor. Ve durmaksızın Twitter'dan ünlülere sallıyor. Onun zihninde olabilecek en kötü şey çirkin olmak olduğu için herkese çirkinsin deyip duruyor. Rihanna'ya Chris Brown seni dövdü çünkü yeterince güzel değilsin yazıyor. Amanda'nın bu durumu sağlığı yerinde olmayan Hollywood ünlülerinin başına üşüşen akbabaları cezbediyor. Evine alacak kadar güvendiği insanlar özel fotoğraflarını basına servis edip onunla ilgili hikayeler anlatıyor. O kadar paranoyak ki magazinciler içeriği göremesin diye camlarını bantlar ve sprey boyalarla kapatmış diyorlar. Başına üşüşen akbabalardan biri de Sam Lütfi. Britney videosundan hatırlarsınız.
2014'te birinin garaj yolunu muhtemelen yanlışlıkla ateşe verip yangın çıkarması son nokta oluyor. Ailesi mahkemeye başvurarak Amanda'nın vasiliğini alıyor. Aynı Britney gibi. 2014'ten sonra Amanda bir toparlanma yoluna girdi. 2018'de People dergisine röportaj verip geçmişte attığı tweetler için özür diledi. O dönemde neler yaşadığını detaylarıyla anlattı. 2022'de ise ailesine verilen vasiliğini mahkeme kararıyla geri aldı. Tekrar özel hayatının ve servetinin üstünde kontrol sahibi olan tek kişi oldu. Amanda'nın vasilik altında New York'ta yaşarken açtığı Persian NYC 27 nickli bir Twitter hesabı vardı. Daha sonra kapattı ve onun fotoğrafıyla Persian LA isimli yeni bir hesap açıldı. Amanda Bynes'ın Dan Schneider'dan hamile kaldığı iddialarını belki görmüşsünüzdür. Bu iddiaların sebebi işte bu Persian LA hesabının yazdıkları. Ama hesabın Amanda'ya ait olma ihtimali bayağı bir düşük. Amanda kendi hesabından bu hesabın ona ait olmadığını sayısız kez açıklasa da bu hesaptan ailesi tweet atıyor denilerek ciddiye alınmadı. Tamam, bu teori mantıksız değil ama bu Persian LA hesabı senelerce insanlardan para toplamak için bağış fonları açan, Amazon istek listesinden ona hediye göndermelerini isteyen ve bu istek listesinde garip garip ürünler bulunduran bir hesap. Bu hesabı detaylıca inceleyen kişi ise YouTuber Mila Tekila. Kendisine buradan teşekkür etmiş olayım. Yani bana soracak olursanız bu hesabın yazdıkları otomatik olarak doğru kabul edilmemeli. Amanda'nın kendi ağzından duymadığımız sürece. Bazı şeyleri anlamak için büyük skandallara ihtiyacımız yok. Tüm bu çocuklar bu vahşi sistemin mağduru. Farklı şekillerde olsa da. Senelerce starlığa giden yol yönetmenin yatağından geçer gibi sözler kafamıza kazındı. Sanki bu sektörün normali buymuş, böyle olması gerekirmiş gibi ezberletildi. Bu kabullerimiz patronların, güçlülerin tek isteği başarılı olmak olan insanları gözümüzün önünde istismar edebilmesini kolaylaştırdı. Güçlerine güç kattı. Ama artık o dünya değişiyor. Sömürüyle işleyen bu sistemin çarklarına çomak sokuluyor. Yenilmez denenler yeniliyor, bitmez denenler kepaze oluyor. Dan Schneider, Quiet on Set belgeselinin yayınlanmasının ardından kendi YouTube kanalında röportaj verdi. Soruları sorması için de çok stratejik bir hamleyle eski bir çocuk oyuncuyu seçti. Konuların kıyısından köşesinden döndü, özür gibi görünen ama aslında özür olmayan laflar etti. Tabii bunu kimse yemedi. Nickelodeon'u o dönemlerde Türkiye'ye getiren medya grubunun patronunun öz kızını cinsel istismara maruz bırakmaktan tutuklanıp bir süre sonra yurt dışına kaçmasını da nasıl bir tesadüfle açıklayabilirim gerçekten bilmiyorum. Gözümüzü nereye çevirsek bataklıkla karşılaşıyoruz. İnsanlık olarak gitmemiz gereken çok yol var. Ama merak etmeyin, ben her bir adımımızı naklen yayınlamaya devam edeceğim. Bugünlük de benden bu kadardı. Keyifli konular konuşmamış olsak da umarım izlemekten keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like'larınızı esirgemeyin ve bana hala abone değilseniz koşarak abone olmayı unutmayın. Bu sefer de biraz Türkiye televizyonlarından bahsedeceğimiz bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.